Merhabalar arkadaşlar, ben Ozan Kurtbay. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Günlük astroloji, matematik, veri bilimi ve tarot yayınlarına arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz şu anda Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gördüğünüz gibi şu anda solar fire'ı 0 aldık mı? Ay Terazi burcunda burada görüldüğü gibi kaç derecede şu anda? Saat 7 değil tabii ki. Saat 7 değil. Saati ayarlamak gerekiyor. Saat hüt 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 hüt. Saat 15-19. Şu anda Ay Terazi burcunda kaç derece diyorsun kardeşim? 13 derece Terazi burcunda. 5 Mart 2026. Konumuz yarın. Yarın Ay Terazi burcunda olacak saat 16.19'da. Şimdi saatleri atlayalım. Yarın saat 16.19'a kadar Ay Terazi burcunda. Bir saat atla. 16, 17, 18, 20. Ha, niye atlıyorum ki? Saate atlıyorum abi. Var mı böyle bir şey? Saat değil, gün, gün. Gün arkadaşım, gün. Ayıp denen bir şey var. Yarın, şimdi saate geri dön bakayım canım. Saate geri dön. Ha, evet, evet, evet. Yarın saat 23.19'da gördüğünüz gibi Ay Akrep Burcu'na geçmiş olacak. Ancak, Achtung, 23.19'a kadar Terazi Burcu'nun denge dönüşümünün ve had safhada iletişimin en hızlı noktasına gelmiş olacağız. Çünkü 29 derece 30 derecede geldiğinde Ay terazide şov yapar. Bir şey fark ettiyseniz hemen söyleyeyim. Burada koskocaman çok güzel bir üçgen açı var. Çok güzel bir üçgen açı var. Bildiğiniz gibi değil. Kiminle üçgen açı yapıyorsun? Söyle bakayım canım. Kiminle üçgen açı yapıyorsun? Ne oldu? Ne oldu birden? Birden kilitlendi. Ne kilitlendi? Solar fire kilitlendi. Niye kilitlendi? Çünkü bu arkadaşı. Heh. E niye kilitlendin arkadaşım sen? Birden kilitlendi böyle ekran. Sen git bakayım. Bu üçgen açı niye? Bu üçgen açı niye? Bunu gözden geçireceğiz şimdi. Bu üçgen açı Ay, hop, Güneş, aynen Jüpiter. 29 derece ama zaten Ay'la değil. Akrep burcuyla bu açı. Akrep burcuyla. Aslında Ay gördüğünüz gibi Plüton'la gergin bir açı yapıyor. Ve bu gergin açı aslında Uranüs'le çok güzel bir. Şimdi Uranüs Plüton'la çok güzel bir açı yapıyor. Değersel ve dönüşsel babında. Ay ise Plüton'la bizi kare açıyla burada zorluyor farkındaysanız. Yarın bir zorlama yaşayacağız. Yarın bir zorlama yaşayacağız. Öğleden sonraya doğru, öğleden sonra dediğin akşam üstüne doğru 22'ye doğru hemen geri al. Geri al, geri al. Yarınki açılar hatırı sayılır derecede bizi girecek. Ancak değersel konularda değil. Niye değersel konularda değil? Nereden biliyoruz? Çünkü Plüton Kova, Boğa burcundaki Uranüs'e çok güzel masmavi bir açı yapıyor ve Ay düğümü zaten bize buradan Jüpiter'den destek veriyor. Bu mavi açı çok daha güzel. Ancak alacağımız kararlar bizi gelecek görünüyor. Bizi gelecek görünüyor ve bizi dönüştürecek görünüyor yarın. Yarın bütün gün. Yani aslında gayet olumlu açılar var. Gayet olumlu açılar var yarın. Bu açıları çok güzel bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ta ki akşam enerji değişecek. Akış değişecek. Nasıl değişecek? Artı kutbundan, teraziden, artı kutbundan eksi kutbuna geçecek. Akrep burcuna.
Akrep burcuna geçecek ve oradan Kova'ya Ay Kova burcuna Plüton'a ters açı yapacak. Çünkü neden? Çünkü Kova'yla Akrep ters burçlardır. Biri çok keskin derece artı, öteki keskin derece eksi. Ama bu olasılıklar hala devam ediyor Jüpiter'le burada. Ay düğümüne. Bütün olasılıkları değerlendireceğiz ve bize ters gelse de o açı, o kare açı bizi dönüştürecek olan bir kare açı. Zorlayacak ama dönüştürecek ve tamamen geçmişe bağlı olarak Merkür Retrosu var burada. Balık burcunda Merkür Retrosu var. Geçmiş olayları kapatacağız. Ancak şöyle bir durum var. Bakın şurada Eros, mouse'la gösteriyorum. Eros şurada, ahanda. Eros ikizler burcunda. Yani çok dengesiz bir duygusal süreç oluşacak yani. Çok dengesiz bir duygusal süreç. Özellikle ikili ilişkilerde, en yakın ikili ilişkilerde dikkat yarın. Özellikle Ay Akrep burcuna geçtiğinde, Ay terazideyken, teraziler ve ikizler anlaşırlar ama Ay Akrep'teyken mümkün değil anlaşamazlar. Hiç şansı yok. Aynen. Hiç şansı yok. Ters gelecek. Bakalım şimdi bu yarın bize neler getirecek? Hep beraber gözden geçireceğiz. Koç burçları. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın koç burçları? Gardınızı alın diyor. Gardınızı alın yarın. Gardınızı alın ve kuracaksınız bol bol. Kılıçların dörtlüsü öyle diyor. Bol bol kuracaksınız ve kurduğunuz için de gardınızı alacaksınız zaten. Mayday, mayday. Mayday, mayday. Çünkü Ay sizin 8 numaralı evinize giriş yapacak akşam. Dönüşüm, egosal ölüm demek Akrep. Ve duygusal hamlelerin hattı var, hesabı yok. Sırf duygusal hamlelerde değil, ticari hamlelerde. Yarın dikkatli olmakta fayda var. Bak dikkatli olmakta fayda var derken dikkatli olmak zorundasınız. Bir takım gizli kapaklı olaylar gündeminize gelebilir. Duymadıklarınız, görmedikleriniz sizden gizlenenler. Bu sizi huzursuz edecek. Huzursuz edeceği için gardınızı alacaksınız. Aha da burada. Gardınızı alacaksınız ve hamle değişikliği yapacağınız görünüyor. Mayday, mayday. Hamle değişikliği yapacaksınız. Bu da siz zaten Ay Akrep'le beraber ister istemez gardınızı aldıracak. Siz dönüşüme doğru gitmeye başlayacaksınız. Az önce gösterdiğim gibi dönüşüme doğru gitmeye başlayacaksınız ve bütün olasılıkları değerlendireceksiniz sayın Güneş burcu ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar. Gelelim şimdi bir eksi burca. Yarın Ay ekside, Güneş ekside, Venüs ekside, Mars ekside, eksi oğlu eksi. Sürekli eksi yarın. Eksi, 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 eksi. Sonuçta eksi. Yapacak hiçbir şey yok. Allah'tan 2 eksi burcun karşıt açısı bize iyi gelecek. Jüpiter, ay düğümü duygusal açıdan kendini iyi hissedip o kararları ona göre alacaksın. Halbuki akşam ay akrepte Kova'ya ters gelecek Plüton'da. O sancılı bir süreç yaratacak. Boğa burçları. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Yarın öğlene kadar ay terazide, öğleden sonra ciddi işler, ciddi ilişkiler evinde. Ve sen çıtanı muhafaza ettiğin sürece hiçbir sıkıntı çıkmaz. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Hiçbir şey olmaz. Ancak sen kendi korkularını yenmen lazım. Acaba yapabilecek miyim? Acaba yapabilecek miyim? Ayrıca çok da sancılı bir sürece giriş yapıyorsun. Küllerinden doğmaya doğru gidiyorsun Sayın Boğa. Hem ciddi işler ve ciddi ilişkiler evine doğru dönmeye başlıyor yavaş yavaş. Ay teraziden Akrep burcuna geçerken o esnada sen küllerinden doğmaya doğru gidiyorsun. Çıtanı mı muhafaza edeceksin? Korkularınla mı yüzleşeceksin? Küllerinden mi doğacaksın? Hangisini yapacaksın? O tamamen senin kendi korkularını,
ne kadar kabul edip, ne kadar üstüne alıp ben seni kabul ediyorum ve ne kadar dönüştürebilme cesaretini edebilmene bağlı olarak değişir. Çünkü mevzu ciddi. 7 numaralı ev yarın akşamüstü. Mayday mayday. Ve buna o kadar hızlı bir iletişimle gireceksin ki birden enerji dönüşecek. Ne oluyor olacaksın, ne oluyor? Achtung. Gelelim ikizler burcuna. Sayın ikizler. 6 numaralı ev, yarın akşam 6 numaralı eve hızlı bir iletişimden dolayı sonra bir dönüşüme doğru gideceksin. O dönüşümü nasıl tamamlayacaksın sayın ikizler? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Yarın yapacağın her şey gücüne güç katacak demek oluyor. Yarın organizasyonlarda yapacağın her şey gücüne güç katacak ve bunun için 5 numaralı evdeki yaratıcılığını kullanacaksın ama öldürmeyeceksin. Yaratıcılığını kullandıysan ve bu aklına bir fikir geldiyse bunu harekete geçirmen gerekiyor. Harekete geçirmek için de işin içine yatırım yapman gerekiyor. Yatırım yaptığın an güçleniyorsun. Yatırım yaptığın an güçleniyorsun. O güçlenmeyi gördüğün an zaten hırs yapmaya başlayacaksın. Olabildiğince hızlı bir şekilde. Bunu yapmak zorundasın sayın ikizler burcu. Çünkü ay akrep sana hırs katacak yarın. Sen bu kadar iletişimi bol bir günün sonunda bir de dönüşüme doğru gidersen o senin iştahını kabartacak. Senin yapmaman gereken tek şey ne kendini sıkacaksın, ne cüzdanını sıkacaksın, ne etrafını sıkacaksın. Çünkü ikizler mutlak mükemmele odaklı. Ona dikkat et. Çünkü ay akrep doğaçlama gidecek olan bir enerji. Sense değişken. O mu? O net mi? Bu net mi? Doğaçlama. Hayır. O net mi? Bu net mi? Doğaçlama. Hayır. O bu. Yapacağın tartışma bu olacak. Söyleyeyim ben sana şimdi. Gelelim şimdi yengeç burçlarına. Sayın yengeçler 4 numaralı ev. Gölgelerin gücü adına. 4'ten 2 numaralı ev Aslan, 3 numaralı ev Başak, 4 numaralı ev Terazi, 5 numaralı ev. 4'ten güvenlik alanından yaratıcılık alanına geçiyorsunuz sayın yengeçler. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Diyor ki sayın yengeçlere, günün başında terazi olduğu için uzlaşmacı tavırlar sergileyeceksin. Kupaların ikilisi. Ve bu uzlaşmacı tavırlar kendi içindeki barışıklığın, uzlaşma o, kendi içindeki barışıklığın seni yepyeni maceralara doğru taşımaya başlıyor. 4 numaralı evden 5 numaralı eve geçiş yapıyorsun. Güvenlik alanı ve ilk adım. O yeni bir macera demek yarın. O yeni maceraya gergin girebilirsin. Çünkü Merkür Retrosu Balık burcunda hala aktif ve Ay Akrep'te bir dönüşüm ve koyu kıvamlı bir akış yaratacak. Yeraltı dünyasının akışı. Aşırı içsel, aşırı libidosal bir akış. Bu da seni gerebilir. Çünkü geçmişte olacaksın içinde henüz. Dış dünyanda yeni maceraya gidiyorsun ama iç dünyada hala Ay ve 4 gezegen Güneş ve 4 gezegen Balık burcunda 12 numaralı evde. Aynen. Ay da Akrep'te. Bu seni bayağı bir gergin kılacak yarın. Ona göre haberin olsun. Yeni bir maceraya başlamaya doğru gidiyorsun. O şeyini yavaş yavaş üstünden atmaya bak yarın. Net. Gelelim şimdi Aslan burçlarına. 2 numaralı ev Başak, 3 numaralı ev Terazi, 3 ile 4 numaralı ev. Düşündüklerinden emin olma noktasına doğru gitmeye başlıyorsun. Ve 8 numaralı ev aktif olmaya başlayacak. Rekabet, ortaklıklar, başkalarının kaynakları. O başkalarının kaynaklarından emin olma sürecine doğru gitmeye başlayacaksın sayın Aslan. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Diyor ki bir dönemi kapatmak zorundasın. Bununla ilgili desteği alacaksın. Kapatabilmekle ilgili desteği alacaksın. Yıldız kartı öyle diyor. O desteği aldın ve kapattın mı? O zaman Ermiş kartı diyor ki
Bize şimdi yeni yönünü göster. Biz de sana mutlak olarak orayı açalım. Yani sıfır noktasına doğru gitmeye başlıyorsun. Eksi defterler kapanıyor. Ay düğümü, balık resitali, defterler kapanıyor. Merkür Retrosu'yla beraber şalteri indireceksin. Şalteri indirdikten sonra gölgelerin gücü adına aynen yepyeni bir döngüye giriş yapacaksın. Bu döngü seni doyurmaya başlayacak. Yepyeni projeler, adres değişiklikleri, ev değişiklikleri, proje değişiklikleri ve o senin tayin edeceğin bir yönle gelecek senin önüne sayın aslan burçları yarın. To be continued. Arkası yarın. Aynen. Mayday mayday. Bu mudur? Budur. Astrolojili tarot cuk diye bir ses geliyor. Aynen. Gelelim şimdi Başak burçlarına. Sayın Başaklar 2 numaralı ev yarın aktif ve oradan 3 numaralı ev. Yani düşündüklerini hayata aktarma evi. Gölgelerin gücü adına. Bakalım nasıl yardıracaksın çünkü 3 numaralı evin sonu 9 numaralı eve gider. Düşündüklerimi hayat felsefem haline getirmeye. Bak sayın Başaklar göreceğiz şimdi. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş Başaklara? Aha. O geçmiş dönemi kapatmaya hazır mısın sayın Başak? Done. Net. Aynen. Net ve oradan yavaş yavaş yeni düzenine doğru gidiyorsun sayın Başak. Yani 3 bitiyor, şalter iniyor. Ölüm, akrep. 9 numaralı eve. Köklü dönüşüme doğru gidiyorsun. Şuradan şuraya. Pardon, şuradan şuraya. Köklü dönüşüme doğru gidiyorsun. O köklü dönüşüm seni yeni bir maceraya başlatıyor. Sayın Başak Burcu yapacaklarını yaptın mı? Tasarlayacaklarını tasarladın mı? Organize edeceklerini ettin mi Sayın Başak? Net. Net. Daha net olamaz. Hazırsın mı? Hazırsın mı? Ben hazır değilim paşam. Ben hazırım abi. Her şeyi hazırladım. Durum bildiğiniz gibi değil. Aynen. Şalter iniyor. Game over. Bitti. Knock out. Gelelim şimdi terazi burçlarına. Sayın teraziler 1 numaralı evden değerler evine geçiş yapıyorsun yarın akşam. Keşfedeceğini ettin mi? Şimdi çünkü mevzu ciddi. Değerler evinde dönüşüm var sayın terazi. Değerler evinde dönüşüm var. 2 numaralı ev, ay akrep, gölgelerin gücü adına. Bakalım nedir ne değildir. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Neymiş? Bugünü de Joker kartı ilan ediyorum. Sayın teraziler, yeni maceraya siz çoktan başladınız. Çoktan başladınız. Belki farkında değilsiniz, çoktan başladınız. Merkür Retrosu bunu perçinliyor. Bunu perçinliyor ve şimdi gölgelerin gücü adına kendinizi aşma zamanı. Tılsımların sekizlisi. Kendinizi aşmaya doğru gideceksiniz. Yeni değerler yaratmaya, o değerleri dönüştürmeye zamanı. Niye böyle yapıyorsun? Çünkü akrebin hareket tarzı bu. Doğaçlama gider akrep. Onun için de kendini aşman gerekiyor ve mücadeleye tam gaz devam sayın teraziler. Bu mudur abi? Budur abi. Ay 1 numaralı evden 2 numaralı eve geçiyor. Bütün gezegenler senin 7 numaralı ev Koç, dön 6 numaralı ev Balık. Bütün hepsi orada. O organizasyonu çok iyi bir şekilde yapıp bütün geçmişini şalterini 12 numaralı evin şalterini çat diye indirip ondan sonra yavaş yavaş akrep burcuna geçip dönüştüreceksin hepsini. Ciddi manada. Sebep? Çünkü senin Satürn'ün şu anda 7 numaralı evde. Neptün kavuşumunda Koç burcunda. Ciddi işler, ciddi ilişkiler. Yaşam alanı baştan inşa edeceksin. Aha da bu çalışkanlıkla.
Tertemiz bir şekilde. Aynen. Gelelim şimdi akrep burçlarına. 12 12 numaralı ev tamamlanmalardan 1 numaralı eve kapanışa. Kapanışa. Orada yapacak hiçbir şey yok. Yani. Akrebin karşılığı ne? Boğa. Boğa'da kim var? Uranüs. Ani krizler. Peki şu anda balık nerede? 5 numaralı evde. Bütün yaratıcılığı had safhada sayın akreplerin. Geçmiş fırsatları da getiriyor tekrardan önüne. Yapabildiğin kadarını elinden geleni ardına koyma. Aynen elinden geleni ardına koyma yaparken 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Hangi elinden şu elindekini ardına koyma. Bunun için de önce bir samuray kılıcını eline al diye. Aynen bak burada samuray kılıcını orada. Yapacak bir şey yok. Yapmasaydınız arkadaşım. Yapmasaydınız ben kaosun temsilcisiyim oğlum. Benim ay burcu, benim yönetici gezegenim Plüton. Kaos temsilcisiyim. Herkese kaos yaratırım. Durum bildiğiniz gibi değil. Bu kaosun içerisinden çıkmak zorundasınız sayın akrepler. O kaosun içinden çünkü o kaosun içerisinden muazzam bir düzen çıkacak ortaya. O kaosu yaratacaksın. İnsanları o ateş çemberinin içinden geçireceksin. İsteseler de istemeseler de geçecekler. Sen zaten ateş çemberinin kendisisin. Yöneticin Plüton'la ve yarın o 12 numaralı evi kapatıp 1 numaralı evden yardırmaya başlayacaksın. Gardın, kaosun ve yeni düzeninle beraber oraya doğru gitmeye başlayacaksın. Balıklama gireceksin o kaosun içerisine. İster burnunu kapat, ister şnorkel tak, ister tüp tak, hiç fark etmez. Oraya gireceksin abi. Yapacak hiçbir şey yok. Temiz. Gelelim şimdi uçan pisişikler. Sayın yay burçları. 11 numaralı evde şu anda terazi dış alanlarda ve yarın oradan 12 numaralı eve kavrulmaya gidiyorsunuz. Geçmiş olaylarla ilgili. Kavrulup dönüşmeye gidiyorsunuz yarın. Bildikleri gibi değil. 2 numaralı ev oğlak, 3 numaralı ev kova, 4 numaralı ev balık. 4 numaralı evde 4 tane gezegen var. Full aktif. Yani kökler. Plüton nerede? 2 numaralı ev oğlak, 3 numaralı ev kova. 3 numaralı ev. Düşünce evinde. Sen zihinle kavuracaksın her şeyi. Zihin. Mayday mayday. Düşüncelerinle kavuracaksın. Bakalım kartlar ne diyor? O kavurmaya ne diyormuş? Kartlar diyor ki içine döneceksin demek oluyor bu yani. Aynen. İçine döneceksin. Dışarıda olaylar biraz gecikmene gidecek. Sen sıkıntı yok yay sayın uçağım. Sen içeride kavrulmanı bırak. Ben olayları zaten biraz bekletiyorum. Sen kavrul sıkıntı yok. 12-4 aksi kavruluyor. Allah Allah tabii kavrul. Zaten ay akrebe geçtikten sonra yavaş yavaş olayların ne kadar nasıl lehine döneceğini izleyeceksin. Olayların nasıl lehine döneceğini izleyeceksin ve onlar dönerken senin diyeceğin tek bir laf var. Abrakadabra. Söylüyorum ve oluyor. O belirsizlik içerisinde. Abrakadabra. Done. Aynen. Şunu istiyorum. Niye? Bu benim sürecim çünkü. Net. Net. 12, 4 senin sürecin. 1, 4. 4 ne? Kökler. Her şeyin. Aynen. Yarın oraya doğru gitmeye başlayacaksın. Ve onun için içine girip düzenleyip belirsizliği aşıp noktaya koyman lazım sayın yay burcu yarın. Bitti. Tertemiz. Gelelim şimdi oğlak burçlarına. Sayın oğlaklar. 12 numaralı ev yay desek. Tamam diyelim bakalım. 11 numaralı ev akreptir. Eyvallah. 10 kariyer evinden dış bağlantılar evine geçiş yapıyorsun. Toplamaya. Yarın toplamaya başlıyor oğlak. Yarın toplamaya başlayacak. Ve ertesi gün de toplama gitgide hızlanmaya başlayacak. Bakalım olay nereye kadar gidiyor. Plüton zaten 2 numaralı evde. Kendi değerlerini yönetiyorsun.
Tertemiz. Bakalım ne diyor oğlaklar için. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Balık nerede? Alçalan yengeç mi abi? Yengeç. Eyvallah. Dön geriye. Hayır, ileri git. Aslan. Bir ileri daha git. Başak. Bir ileri daha git. Terazi. Bir ileri daha... Niye öyle gittik biz? Yükselen oğlaksa. Niye tersimizden tutacağız? Yükselen oğlak mı abi? Evet. 2 numaralı ev. Kova. 3 numaralı ev. Balık. Şurası panayır alanı gibi sayın oğlaklarda. Ya duyan gelmiş zihnin içine. Onu senin ayıklayıp tınk, bu doğru, bu doğru, bu doğru. Görüyorum ama hem de bildiğiniz gibi görmüyorum. Bu doğru. Ayırman gerekiyor. O doğru, o doğru. Sakın huzursuz olup aman ne olur. Ya bu kadar artık o kadar yoruldum ki düşünmekten. Artık yani içime sıkıntı getirdiler ya. Aynen içime sıkıntı. Bir huzursuz oldum. Bir huzursuz oldum. Hiçbir şeyi o sıkıntılardan dolayı gözünde büyütmüyorsun abi. O canlılığı buram buram kullanıyorsun. Balık burcu canlılığını. Zaten tertemiz bir şekilde Plüton 2 numaralı evde değil mi? Evet, Kova'da. Bütün güç sende, başkasında değil. Bütün güç sende, başkasında değil. O gücü kullanman gerekiyor. Plüton'un gücünü. 3, 4 numaralı evinde Koç. Satürn de orada. İstiyorsan kullanma. Sonunda ona hesap vereceksin zaten. Yapmak zorundasın. Yapmazsan sonuçta hadi kullanmadın. Ay geçti Yay burcuna. Ondan sonra ay geçti Oğlak burcuna. Hadi oradan da yırttın. Ay geçti Kova'ya. 1,5 hafta sonra Ay Satürn'e kavuştuğunda ne yapacaksın? O bedeli ödeyeceksin. Ya da ödülü alacaksın. Sen bilirsin. Sayın Oğlak. Sen bilirsin. Gelelim şimdi sayın Kova burçlarına. Sayın Kovalar. Alçalan aslan yemez. Tamam. 8 numaralı ev Başak, 9 numaralı ev Terazi. Bütün hayatın film şeridi gibi geçiyor mu gözün önünden? I like the way you move. Bugün beyaz akşam. Ondan sonra oradan ay akrep kariyer evine. O kariyer evinde dönüşüm şart. O kariyer evinde dönüşüm şart. Sayın Kova bak bakalım nasıl dönüşecekmiş. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 333 aynen. 3 numaralı kart diyor ki o mücadeleye aynen devam Sayın Kova. Lakin önüne taş koyanlara dikkat. Mayday, 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 mayday. Ruhsal hırslarına dikkat Sayın Kova. Öndeki şeytanlara dikkat, içindeki şeytanlara dikkat. Unutma, kendine bir çıta belirledin, o çıtaya gitmen gerekiyor. Kendi hırsların ya da başkalarının hırsları yüzünden ve senin zaaflarını bilen başkalarının hırsları yüzünden, önüne koyacakları taşlar yüzünden sen o kılıca gidemeyebilirsin. O yüzden ay akrebe girdiğinde ziyadesiyle dikkat et. Ziyadesiyle dikkat et. Çünkü Plüton senin 1 numaralı evinde. Mıknatıs gibi çeker hepsini. Mıknatıs gibi. Çeker. Yapışır kalır. Sen atmadan da gitmez. Gitmesini beklersen çok beklersin. Çünkü senin mıknatısın onu çekiyor. Ona göre Sayın Kova yarın ve ertesi gün dikkat etmen gerekiyor. Etmek zorundasın. Ve işte ama kıyamadın. Ben belki kendi gider diye. Gidemez. İstese de gidemez. Çünkü senin 1 numaralı evinde Plüton var. O kadar güçlü bir çekim alanı yaratıyor ki. Eksi yönde ve tutkusal halde. Tertemiz ya. Bildiğin gibi değil. O yüzden dikkat edeceksin. Gelelim sayın balık burçlarına. Sayın balıklar 1 numaralı evde duyan gelmiş. Aynen. Alçalan ne? Başak 8 numaralı ev Terazi. Yani şu anda dönüşümler, başkalarının kaynakları, kökler, miras alışverişleri ve borsa vesaire konuları var. Tamam. Oradan 9 numaralı eve geçecek.
Ben bundan acaba ne öğrendim ve bununla dengeleri nasıl değiştirebilirim? Aynen öyle. Aynen öyle sayın balık. Bakalım buna tarot yarın için ne diyor? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Gardını sabahtan al. You have to. Almak zorundasın. Sabahtan al gardını. Çünkü senin öğleden sonra ay akrebe doğru gitmeye başladığında atış yapman gerekecek. Bir hareket yapman, bir eylemde bulunmak zorundasın. Alçalan Başak, terazi, teraziden tabii kendisi için, başkalarının kaynakları üstünden kendileri için atış yapmak durumundalar. O atışın sonu da pırlantaya dönüşecek ama. Onun karşılığı var. Ama başkalarının kaynaklarından kendine alacağın yeteneği, enerjiyi kendi içinde patlatamazsın. Patlarsan inanılmaz patlar. Sonra o tılsımların aslını unutursun. Unut onu ondan sonra. Şimdi içinde öyle bir sağlam patlar ki kendini knockout bulursun şöyle. Aynen ne oldu? Amen Patris en Filio en Sibelium Amen. Aynen. Amen derler ondan sonra. Ne oldu? İçinde patladı. Vallahi mı bildiğin gibi değil ya. Biz dışarıya bir şey yapacak zannettik. Sabahtan beri bekliyoruz dışarı çıkmıyor. En sonunda içinde patladı. En sonunda içinde patladı. Yani gardını aldığıyla kaldı. Gardını almak neymiş balık için? Neymiş? Evden çıkmamakmış. Peki içinde patlayacak olan enerjiyi ne yapacaksın? Turşusunu mu kuracaksın bunun? Aynen. Yapacak hiçbir şey yok kardeşim. Yapmak zorundasın. Bu mu? Bu. Sayın Akrep. Ayıp denen sayın balık. Ayıp denen bir şey var. Tabii. Bildiğin gibi değil. Arkadaşlar benlik bu kadar şimdi. Ben Ozan Turtbay. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese arrivederci. Aynen.